Son dakika Real Madrid sürpriz bir transfer yapacak. Ve bu transfer hangi bölgeye olacak? Jude Bellingham'dan açıklamalar. Defense Central Arda Güler'in zirvede olduğu listeyi paylaştı. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Sizler videoya like atıp kanalıma abone olduysanız ben de haberlere başlayayım. Evet, Arda Güler'imiz o pembe formayla ve Bernardo Silva ile beraber. Real Madrid'in bir sonraki hazırlık maçı ve bu son hazırlık maçı olacak. Maç Almanya'da Schalke ile olacak. 16 Ağustos Pazar günü olacak maç arkadaşlar. Onu da birlikte canlı yayında izleriz. Ondan sonra da zaten La Liga başlıyor. Espanyol, Real Sociedad ve Malaga maçlarıyla lige başlıyoruz. Jude Bellingham antrenmanlara katıldı biliyorsunuz ve açıklamaları da geldi. Antrenman nasıl? Bir sürü koşu, bir sürü acı çekme ama ben buna bayılıyorum diyor. Bellingham bu sezon hakkında antrenör Mourinho ve bu yeni transferlerle birlikte iyi bir isim var bakalım diyor. Bellingham ve Trent, iki İngiliz oyuncu antrenmandalar. Sizce Bellingham bu sezon bir patlama yaşayabilir mi arkadaşlar? Ben de sizlere sorayım hadi bakalım. Siz Real Madrid'de antrenör olsanız Bellingham'ı mı 10 numaraya koyarsınız, Arda Güler'i mi? Büyük oylamayı başlatıyorum ben, hadi bakalım. Ama sebeplerini de yazacaksınız. Bellingham'ı koyuyorsan neden Bellingham, Arda'yı koyuyorsan neden Arda Güler? Mourinho, Mbappe ve Konate arasındaki konuşmayı alaycı bir şekilde gülerken ve Bellingham'ı antrenmanda izledikten sonra gülümserken, yani neşeli bir ortam var falan filan diye haber yapılmış. Sizce bu neşeli ortam devam eder mi Real Madrid'de? Bu Real Madrid'i kim durdurabilir diyor. Sol kanat forvete Rodrigo'yu koymuş ama Rodrigo'nun çapraz bağları kopmuş durumda ve tedavi sürecinde en yakın dönüş süresi kışın olacak. Mbappe ve Diomande'yi koymuş, arkalarına hemen Arda Güler'i koymuş. Bellingham'ı 6 ve 8'e çekmiş, Bernardo Silva ile yan yana koymuş. Defans hattını da bu şekilde sıralamış arkadaşlar. Tabii ki de oraya Vini'yi yazarlar ama Vini gerçekten, ya ben Vini'yi artık beğenmiyorum ya. Real Madrid'in bu sezonki kadrosu bir çılgınlık. Az önce birisi Arda Güler'i ilk 11'e yazmış. Burada da Arda Güler'i yedek kadroya yazmışlar. Mourinho'nun ilk 11'i bu şekilde olacak diyorlar. Bellingham 2-3 maç bence ilk 11 başlamayacaktır. Arda ile başlayacaktır Mourinho. Çünkü Bellingham daha yeni geldi. Ama ondan sonra yavaş yavaş Bellingham'ı ilk 11'e sabitlemeye çalışacaktır. Ama Mourinho'dan sürpriz bir açıklama daha geldi. Onu da birazdan söyleyeceğiz. Başarımıza bizden daha çok sevinecek o kişi. Arda Güler, Brahim'in golünden sonra ondan daha çok seviniyor neredeyse. Evet, pazar günü Schalke ile oynayacak Real Madrid ve orada da 2 tane Türk oyuncumuz var. Kenan Karaman ve Mertcan Ayhan. Bütün futbolculara soru soruluyor. Real Madrid'den hangi oyuncuyla formanı takas ederdin? Kenan Karaman tabii ki Arda, hemşerim diyor. Mertcan Ayhan da Arda diyor arkadaşlar. Arda'nın forması kapışılacak o 2 Türk oyuncu tarafından. Mbappe Instagram'dan paylaşım yapıyor arkadaşlar. O da idmanlara döndü. Bu arada idmanlarda da gayet formda gözüküyor. Golleri atıyor, rövaşatalar, güzel klas hareketler ama lig başladığı zaman bunlara bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Diomande, Valverde, Mbappe ve Bellingham. Blurlu zabıta. Evet, resmi açıklama. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul, Türkiye'de düzenlenecek. Evet, ülkemizde düzenlenecek. Arda Güler Real Madrid'le beraber İstanbul'a geliyor. Olimpiyat Stadında olacakmış arkadaşlar maç. Sizlerden de büyük destekler bekliyoruz. Biz bu maça gitmek istiyoruz arkadaşlar. Sizlere güzel vloglar, güzel içerikler çıkarmak istiyoruz. Ama sizlerin desteği olmadan asla bunu başaramayız tabii ki de. Ve yeni sezonda da hem La Liga'yı hem Süper Kupa maçlarını falan kaçırmak istemiyorsanız sizler de Esport Plus'a üye olun. Ve bizim ismimizi alırsanız 600 TL'niz cebinizde kalıyor. SLH10 kodunu kullanırsan 2799 TL yerine 2199 TL ödüyorsun. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıkla ve oradan yıllık olarak satın alabilirsin. Yıllık sadece 2199 TL. Son dakika Bernardo Silva, Mourinho'nun Real Madrid için yeni pivot. O Rodri değil ama aynı pozisyonda oynayacak. Teknik ekibin fikri onun çift pivotun bir parçası olması. Yani 2 tane ön libero'nun. Çünkü Real Madrid'in piyasaya girme planı yok. Yani oyuncu transfer etmeyecekler. AS gazetesinin haberi bu da. Ve Mourinho'nun bu ikilide kullanacağı isimler, kullanacağı kombinasyonlar. Bernardo Silva ve Tchouaméni'yi kullanabilir. Bernardo Silva ve Valverde'yi kullanabilir. Tchouaméni ve Valverde'yi kullanabilir. Tchouaméni ve Kamavinga'yı kullanabilir. Tchouaméni Valverde ikilisini yan yana görmek garip hissettirecek tabii ki de bize. Arda Güler'i buraya hiç yazmamışlar. Demek ki Arda Güler'i direkt 10 numarada düşünüyor ama nasıl olacak? Umarım Arda'nın şansı bol olur. Arda'nın bu arada 1 çalışıyorsa 3 çalışması, 5 çalışması lazım. Gerçekten çok zor sınavların içine giriyor çocuk. Umarım Allah da yardımcısı olur. Maşallah ona, gerçekten iyi de çalışıyor. Umarım her şey gönlünce olur onun da.
Yan Diomande, Real Madrid'de şu ana kadar herkesi etkiliyor. Herkes oyuncuya idmanlarda, antrenmanlarda hayran kalmış. Çok mutlularmış bu transferi yapmaktan dolayı. Oyuncu herkesi şaşırtmış. Evet, Mundo Deportivo gazetesine bir gidelim. Mourinho ve Bellingham birbirlerini anlamaya mahkumlar. Madrid'deki ilk sezonunda gösterdiği seviyeden çok uzak olan İngiliz oyuncu, Portekizli teknik direktörün projesinin liderlerinden biri olmayı hedefliyor. Yani 10 numaranın vazgeçilmez ismi olmaya çalışıyor. Real Madrid'deki 4. sezonuna başlamak üzere olan Jude Bellingham, aylarca süren ve birçok taraftarın yuhalamasına neden olan kötü performanslarının ardından Mourinho'nun yenilenmiş projesinin liderlerinden biri olarak kendini kanıtlamak ve öne çıkmak için baskı altında. İngiliz orta saha oyuncusu Santiago Bernabeu'daki ilk birkaç ayında gösterdiği seviyenin çok altında performans sergileyerek neredeyse 2 sezon geçirdi. Real Madrid'e gelişi büyük bir etki yarattı. İlk sezonunda 23 gol ve 13 asist kaydetti. Bunların neredeyse tamamı sezonun ilk yarısında geldi. İngiliz oyuncu Vinicius ve Kroos ile birlikte La Liga ve Şampiyonlar Ligi dublesini kazanan Real Madrid takımının en önemli oyuncularından birisiydi o sezon. Ve Bellingham kendisine yüklenen yüksek beklentilerinde kurbanı oldu ve ayrıca ciddi bir omuz sakatlığıyla da engellendi. Gerçek şu ki Bellingham yarattığı beklentileri ya karşılayamadı ya da karşılamak istemedi. Şimdi Mourinho'nun görevi Borussia Dortmund oyuncusunun güçlü yönlerini en üst düzeye çıkarmasını olanak tanıyan ideal sistemi bulmak. Çalışma temposu, ileriye çıkma yeteneği ve son bölgede savunmacıları dengesizleştirme kapasitesi. Dahası Mourinho'nun Bellingham, Vinicius ve Mbappe'nin birlikte uyum sağlamasıyla ilgili karmaşık durumu çözmesi gerekecek. Bu üçlü şimdiye kadar iyi çalışmadı. Çok doğru. Ben de bundan bahsettim hep. Bunlar iyi oyuncular arkadaşlar. Milli takımlarında gördük ama yan yana geldikleri zaman birbirlerini eziyorlar. İngiliz ve Portekizli teknik direktör Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampı sırasında Valdebebas'ta ilk kez bir araya geldi. Bellingham Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada onunla zaten bir ilişkim varmış gibi hissediyorum ve Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak benim için bir hayal. Onu sadece bir kez görme şansım oldu ama nasıl biri olduğunu görmek için çok heyecanlıyım dedi. Bu yeni yaptığı açıklamalar arkadaşlar. Onunla çalışmak bir hayal diyor. Artık biraz daha yaşlıyım ve fazla tecrübem var diye ekledi. Birmingham doğumlu oyuncu Real Madrid'in 2 kupasız sezonun ardından yeniden şampiyonluk kazanma umutlarının büyük bir kısmı yine onun üzerinde olacak diyor. Yine Mundo Deportivo'dan haber. 3 hazırlık maçının ardından Real Madrid'in futbolundaki en önemli şeylerden biri fikir konusunda hala net bir fikri yok. Yani ne oynadığını bilmiyor takım diyor. Mourinho'nun takımı sezon boyunca bunu bulacaklarından emin ancak genellikle sezonun başlangıcı, sezonun geri kalanının nasıl olacağına dair ipuçları verir. Ve bu durumda sıkıcı olacak gibi görünüyor. Yani Real Madrid'in futbolu, seyir zevki bize sıkıcı geliyor ya, izliyoruz ya. Aynı ondan bahsediyor. En azından stil açısından çok sıkıcı olacak diyor. Öte yandan tarihsel olarak şampiyonluklarla iyi korunmuş olan Real Madrid'i bu durum hiçbir zaman gerçekten endişelendirmedi. Ancak gerçek şu ki her hafta sonu beyazları yani Real Madrid'i izlemek acı veriyor. Belki fiziksel bir acı değil ama görsel bir acı. Çünkü belirgin bir düzen yok ve Real Madrid formasıyla yolu bilen kimse yok. Ve bu daha başlamadı bile, lig başlamadı bile diyor. Arkadaşlar zaten biz de bundan bahsediyoruz. Real Madrid'de takım oyunu olmadığı için kimin ne yaptığı belli değil. Real Madrid'in bu sorunu çözmesi gerekiyor ama bunu her zaman halıyı kaldırıp halının altına süpürüyor. Kim gelirse, kim giderse, hangi oyuncu gelirse, hangi hoca gelirse hep bu şekilde halının altına süpürüyorlar. Açtıkları zaman da bir sürü kir orada onları bekliyor. Mourinho hiçbir oyuncuya ilk 11 garantisi vermedi arkadaşlar. Bu da günün bomba haberiydi. Hiç kimseye, Arda'da dahil hiç kimsede ilk 11 garantisi yok. Mourinho'nun istediği şey de buydu. Çünkü oyuncuların çok iyi çalışmasını ve pres yapmasını istiyor. Pres yapmayacak oyuncular şu an kimler? Mbappe ve Vinicius Junior. Portekizli teknik direktör. Onu bir 10 numara olarak görüyor. Kimi? Bellingham'a. Mbappe'nin arkasında hareket ederek hücum hattı boyunca özgürce dolaşma ve gole daha yakın olma özgürlüğüyle. Ama Bellingham'la Mbappe anlaşamıyor. Mbappe özellikle Bellingham'ın oyun tarzından hoşlanmıyor. Çünkü doğru anda topu kendisine vermediğini düşünüyor Mbappe. Amaç Bellingham'ın en iyi versiyonunu ortaya çıkarmak. Ancak ilk 11'deki yeri garanti değil. Arda Güler ve Bernardo Silva bu rol için güçlü rekabet sağlıyor. Bellingham yerini kazanmak zorunda kalacak. Marca gazetesinin haberi.
Yakında sürpriz bir Real Madrid transferi açıklayacağız. Arkadaşlar bitmiyor. Real Madrid'de transfer bitmiyor. Ulan oyuncu satmanız lazım. Oyuncu satsanız alsanız o zaman. Oyuncu satmadan alamıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Son dakika Real Madrid'in stoperde büyük bir problemi var. La Liga'nın başlangıcında sadece 3 sağlam defans oyuncusu hazır durumda. Asensio ve Militao sakatlıklarına devam edecekler. Mourinho'yu ikna eden tek çözüm Juan Martinez, Mario Rivas'ın ilk hazırlık maçında ilk 11'de yer almasıyla altyapıdan gelen oyuncular. Yani Real Madrid burada nereye transfer istiyor? Stoper hattına. Bu da AS gazetesinin haberiydi. Ve o isim de sanki arkadaşlar Laporte. Doğrulandı, Real Madrid Laporte'un menajeriyle iletişime geçti. Laporte'u Real Madrid'de görebiliriz arkadaşlar. Çünkü Mourinho acil bir şekilde transfer istiyor. Militao Instagram'dan gönderiyi paylaşıyor. Zabıta Bellingham'la beraber. Bernabeu'nun yazısı bugün stadyuma yerleştirildi. Yazılar da yenilenmiş stadyumda. Juventus, Lunin'i satın alma opsiyonu ile kiralık olarak transfer etmek için Real Madrid'e haber göndermiş. Real Madrid'e sormuşlar. Real Madrid'in yedek kalecisi olarak bence Lunin şu an iyi, yoksa yeni bir kaleci almak durumunda kalırlar. Strasbourg, Ortega için Real Madrid'e 10 milyon euro ödeyecek. Bu oyuncu giderse bir oyuncu gelebilir, sanırım öyle oluyor arkadaşlar. Matteo Moretto'nun haberi, bakalım neler olacak. Bir oyuncunun daha ayrılması gerekiyor Real Madrid'den. Bu arada Enzo Fernandez olayı tamamen kapandı arkadaşlar. Manchester City Enzo Fernandez için Chelsea'ye 120 milyon euro teklif etti. Şu oyuncuda ne buluyorlar bilemedim. Paris Saint-Germain'in yeni hücum hattı arkadaşlar. Bu adamları yolda görseniz ne yaparsınız? Onu bir sorayım size. Benim bıyıklarım dökülür herhalde bunları görsem. Unai Emery bence Ballon d'Or'un en büyük favorisi Kvara diyor. Ne dersiniz, sizce Kvara bu ödülü hak ediyor mu? 25. sezona hazırlık. 25 yıldır top oynuyor abi adam. Ronaldo saçları da boyamış, bir garip olmuş ama fizik hala yerinde ya. Biz 40 yaşına gelsek yetişkin bezi kullanırız herhalde, bilmiyorum. Evet, bu da günün son haberi olsun, tam göremiyorsunuzdur bu Instagram'dan. Defense Central'in paylaştığı görsel. CS'in haberi vardı biliyorsunuz, Arda Güler 125 milyon euroyla en pahalı orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu. Arda Güler bunu hatırlatmış Defense Central Instagram'dan. Arda Güler'i Real Madrid'in 11'lerine hiç koymaz bu Defense Central gazetesi. Ama burada bir anda Arda Güler haberini paylaşmış arkadaşlar. Bu eski bir haber olduğunu düşünüyorum. Bellingham 3. sırada, Arda Güler 1. sırada. Hatırlatalım yine. Ve bunu 8 saat önce paylaştı bu arada, yanlış anlaşılmasın. 8 saat önce. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, siz de Esport Plus'ı indirimli bir şekilde almak istiyorsanız SLH10 koduyla alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullanmayı unutma. Kanalıma abone olur, beni 20.000 abone, 30.000 aboneye ulaştırırsan ben daha güzel içerikler yapmayı düşünüyorum. Bana bu yolda destek olursan çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.